Sana 15 saniyede 3 tane çılgın rakam söyleyeceğim. Birinci, 1 kilo safran için 450 bin çiçek toplanması gerekiyor. İkinci, bir çiçekten sadece 3 tane tel çıkıyor. Üçüncü, bu yılın fiyatı 900 bin TL. 1 gramı altından daha pahalı. Peki madem bu kadar pahalı, neden tarlada değil de topraksızda yapmıyoruz? Neden hala herkes çilek? Marul peşinde de kimse bu işe girmiyor. Bugün sana topraksız safranla ilgili 3 gerçeği anlatacağım. İkincisini duyunca neden herkesin battığını, üçüncüsünü duyunca da neden fiyatın bir türlü düşmediğini anlayacaksın. Sonuna kadar izle. Önce piyasadaki yalanla başlayalım. İnternete gir, safran yaz. Karşına kilosu 500 TL, 100 gramı 300 TL ürünler çıkıyor. Hemen söyleyeyim, onlar safran değil, tamamen sahte. Boyanmış mısır püskülü, boyanmış aspir çiçeği, hatta boyanmış lifler. Gerçek safranı anlamanın en kolay yolu koku ve renk. Gerçek safran suda bekleyince rengi yavaş verir, altın sarısı olur. Sahtesi anında kırmızıya boyar suyu ve kokusu bal ve saman karışımı gibidir. Bu çok önemli çünkü bu yıl sahte ürün patlaması var. Neden biliyor musun? Fiyat arttığı için sahtecilik 10 kat arttı. Gıda Mühendisleri Odası bu yılın başında açıklama yaptı. Piyasadaki ürünlerin çoğu taklit diye. Orijinal safranın hasadı yılda sadece bir kez yapılıyor. Sadece 15 gün. Çiçekler sabahın ilk ışıklarında açıyor ve öğlene kadar toplanması gerekiyor. Toplamazsan çiçek kapanıyor ve kalitesi düşüyor. Bir kişi bir günde en fazla 20 bin çiçek toplayabiliyor. Düşün. 1 kilo için 450 bin çiçek lazım. Yani bir kişinin 22 gün boyunca hiç durmadan çalışması lazım. Gelelim en can alıcı soruya. Bu iş 2 sene önce bu kadar pahalı değildi. Toptan fiyatı 1500 dolar civarındaydı. Bu yıl ne oldu da fiyatlar bu hale geldi? Araştırdım. 2 tane ana sebep var. Birincisi kuraklık. Dünya safranının %90'ını İran üretiyor. İran'ın Horasan bölgesinde son 2 yıldır inanılmaz bir kuraklık var. Yağışlar %40 düştü. Safran soğanı da suya çok hassas. Ya çok kurak ya çok yağışlı olmayacak. Verim bir anda %35 düştü, arz düştü. İkincisi, ticaret. Jeopolitik gerginlikler yüzünden. İran safranı eskisi gibi rahat Avrupa ve Amerika pazarına giremiyor. Gümrükte bekletiliyor, ek testler isteniyor. Alıcılar ne yapıyor? Gidip İspanya ve Keşmir safranına yükleniyor. Keşmir'de yıllık üretim zaten sadece 3 ton civarında. Talep bir anda patlayınca Keşmir safranının toptanı bu yıl 23 bin doları geçti. İspanyol safranı 18 bin doları geçti. O yüzden bizim ülkemizde perakende fiyatı 900 bin TL'yi gördü. Ve bu daha başlangıç gibi duruyor. Çünkü üretim artmıyor. Tamam, madem tarlada verim düştü, su sorunu var. O zaman topraksızda yapalım, suyu %90 azaltalım diyorsun. Mantıklı. Ben de yıllardır topraksız tarım yaptığım için ilk bunu düşündüm. Ama safran marul değil, çilek değil. Onun bir soğanı var. Ve bu soğan suyu nefret ediyor. Bildiğimiz topraksız sistemlerde. Mesela NFT'de su sürekli akıyor. DVC'de kökler suyun içinde. Safran soğanını oraya koyarsan 48 saat içinde çürüyor. Simsiyah olup eriyor. Bütün yatırım çöp oluyor. Peki dünyada nasıl yapıyorlar? Şu an denenen 3 tane yöntem var. Birinci, en yaygını, aeroponik sisleme. Dikey raflar kuruyorsun. Soğanlar havada asılı duruyor. Kökleri aşağı sarkıyor. 5 dakikada bir, 10 saniye boyunca çok ince bir sis veriliyor. Sadece kök nemleniyor. Soğan asla ıslanmıyor. İkinci, perlit yöntemi. Çok az perlitin içine dikiyorsun. Damlamayla çok az su veriyorsun. Üçüncü, Hindistan'da yeni denenen kuru raf sistemi. Hiç su yok. Sadece ortamın nemi %70'te tutuluyor. Türkiye'de bu yıl açılan ilk profesyonel tesiste de birinci yöntem kullanılıyor. Ama burada herkesin battığı bir nokta var. Nem. Ortam nemini %70'in üzerine çıkarırsan bir gecede bütün soğanları beyaz küf basıyor. Ve bu küf bir soğandan diğerine çok hızlı bulaşıyor. Bir sabah geliyorsun, 100 bin liralık soğan gitmiş.
O yüzden havalandırma ve hava akımı sulamadan daha önemli. Hadi en sevdiğin kısma gelelim, para hesabına. 1 metrekare dikey sistemde ortalama 300 soğan yetiştirebiliyorsun. Bu 300 soğandan ilk sene ortalama 10 gram kuru safran alıyorsun. Bazen 8 gram, bazen 12 gram, ortalaması 10 gram. Bu yıl toptan 10 gram safran en kötü ihtimalle 120 ile 150 dolar arasında ediyor. Yani 1 metrekare sana 150 dolar kazandırıyor. Yan metrekare 1500 dolar, 100 metrekare 15.000 dolar. Kulağa müthiş geliyor. Ama maliyet ne? Bir tane kaliteli safran soğanı bu yıl 15 ile 20 TL arasında satılıyor. 300 soğan 6.000 TL yapıyor. Güzel tarafı ne biliyor musun? Bu soğan tek kullanımlık değil. Bir soğan bir senede 3 ila 4 tane yavru soğan veriyor. Yani sen 300 soğanla başlıyorsun, seneye 900 soğanın oluyor. Hem safranını alıyorsun, hem soğan sayını 3'e katlıyorsun. O yavru soğanları da tanesi 15 TL'den satabiliyorsun. Yani ikinci sene tohum masrafın sıfır, üstüne soğan satarak da para kazanıyorsun. Bu yüzden topraksız safran maruldan daha karlı görünüyor kağıt üzerinde. Madem kağıt üzerinde bu kadar karlı, neden herkes bu işi yapmıyor? Neden hala YouTube'da 10 tane bile düzgün topraksız safran videosu yok? İşte videonun başında sana söz verdiğim üçüncü gerçek bu ve en önemlisi bu. Topraksız tarım ekimi, sulamayı, alanı çözüyor. Ama hasadı çözemiyor. O 450 bin çiçeği hala makine toplayamıyor. O çiçeğin içindeki 3 tane kırmızı teli hala bir insan, cımbızla tek tek ayıklıyor. Makinesi yok, robotu yok. Dünyanın hiçbir yerinde yok. İran'da da aynı, Keşmir'de de aynı. Bir işçi bir günde en fazla 60 gram taze çiçek ayıklayabiliyor. O da kuruyunca 12 grama düşüyor. Yani asıl maliyet işçilik. Ve bu işçilik çok dikkat istiyor. Teli koparırsan kalite düşüyor. O yüzden fiyatı ne topraksız düşürüyor ne de teknoloji düşürüyor. Fiyatı düşürecek tek şey işçiliği çözecek bir makine ve o makine henüz yok. O yüzden bu yılın fiyatı bu kadar yüksek ve o yüzden seneye daha da yüksek olması bekleniyor. Şimdi yorumlara yaz, sence bu işçiliğe rağmen bu işe girmek mantıklı mı? Yoksa aynı alanda topraksız çilek daha mı mantıklı? Bu tarz videolar için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda senin yorumlarda en çok istediğin ürünü çekeceğim. Wasabi mi olsun, vanilya mı? Karar senin.